Bir derviş dergâhta yıllarca hizmet etmiş. Kapı süpürmüş, su taşımış, misafire yemek koymuş ve her defasında hep bunu Allah için yapıyorum diye düşünmüş ve bunu böyle kabullenmiş. Ama bir gün içinden şöyle bir cümle geçmiş. Bunca yıldır ben olmasam bu dergâh böyle olur muydu? İşte hata o an başlamış. Çünkü İbn Arabi'nin dediği gibi kul ameline güvenmeye başladığında onu put edinmiştir. O gün derviş o düşünce kafasından geçerken kapıyı süpürmüyordu. Aslında kendini süpürüyordu. O güne kadar yaptığı şeyleri. Farkında olmadan kendi içindeki tevazuyu dışarı attı. Tasavvufta derler ki amelin seni yüceltmesi değil, seni silmesi, yok etmesi gerekir. Çünkü amel sende zuhur eden bir fiildir. Fail ise sen değilsin. Sen sadece bir vesilesin. Futuhat'ta İbn Arabi'nin şöyle bir sözü var, yine alıntılıyım. Sen fail değilsin, sende fiil zuhur edendir. Fiil haktandır, kulda sadece görünür. Ama derviş artık bu fiili kendine yazmaya başlamıştı anlattığımız derviş. Ve o günlerde farkında olmadan bir şey daha oldu. Hizmeti bir ibadet olmaktan çıktı. Bir övünme sebebine dönüştü. İyiliğini gizle, tohumu toprak gibi. Eğer başını çıkarırsa rüzgar onu alır götürür. Mesnevi'nin 2. cildindeki beyitlerden biri. İyiliğin başını çıkardığında artık o senin değildir. Onu rüzgar alır. Başkalarının gözünde bir gösteriye çevirir. Hani bilir misiniz bilmiyorum, çim ektiğinizde ağır rüzgarlar çıkarsa, çünkü çim böyle biraz toprağın üzerine ekilir ya, hepsi bir yere toplanır ya da karıncalar taşır, kötü olur. Gran Torino filmi beni çok etkileyen filmlerden biridir. Clint Eastwood'un yazıp yönettiği, oynadığı bir film. İsmi filmde Walt Kowalski. Çok huysuz bir adam, içine kapanık bir adam. Komşularıyla arası çok kötü. Aksi bir adam yani. Ama zamanla da genç bir Asyalı komşusu var. Ona yardım etmeye başlıyor. Önce ufak tefek işler. Sonra hayatını, neyse bu kısmı söylemeyeyim. Hayatının çok önemli bir anında onun yanında oluyor. Ve ona siper ediyor kendini. Ama film bize şunu gösteriyor. Walt'un yardımı saf bir merhametten doğan bir yardım değil. Başta bir üstünlük duygusuyla başlıyor. Hani sen yapamıyorsun, ben yapıyorum gibisinden. Kendi değerlerini dayatmaya çalışıyor çocuğa. Kendi doğrularını öğretmeye çalışıyor. Bunu da hissediyoruz. Kendi vicdanını aklamak için yapıyor. Walt genci kendi yöntemleriyle adam etmeye çalışıyor. Kendi kodlarını, kendi gururunu, kendi geçmişini ona yüklüyor. Ve bu gerçek yardımın değil, yardım maskesi altındaki egonun bir göstergesi aslında. Ama Walt daha sonra çocuğa dediğim gibi çok büyük fedakarlıklar yapıyor ama filmde bunu görebiliyoruz. İşte buradan bahsettim çünkü dervişin hatası tam burada başlıyor. Hizmet görünmez olduğu sürece Allah'a aittir. Ama görünür olduğunda bize aittir. Ve bizden olan eksiktir. Yani ne demek istiyorum? Yine İbn Arabi'den bir alıntı. Amel hakka ulaşmanın vesilesi değildir. Hak ameli kulda görünür kılar ki kul onu bilsin. Yani ameli yapan biz değiliz. Amel bizim için yapılır. Sen su taşımazsın, su sende taşınır. Sen kapıyı süpürmezsin, kapı sende süpürülür. Ama o derviş bunu unutmuştu. Ve unuttuğu anda yaptığı her şey kendi defterine yazılmaya başladı. Yani Allah'ın defterinde değil, kendi defterinde yazılmaya başladı. Yaptım, yapıyorum, yardım ediyorum. Amel senin değildir. Sende işlenmiş olan ameldir. Eğer ben yaptım dersen o ameli yok ettin demektir. Bu da cilt 3'te geçiyor. 33 bininci beyitlerde. Bu beyit tevazunun en keskin halidir. Çünkü hakiki tevazu ben alçak gönüllüyüm demek bile değildir. Hakiki tevazu kendini hiç anmamaktır aslına bakarsan. Ama nefs bu noktada çok sinsi çalışıyor. İyilik yapan birini alkışladıklarında içinde küçük bir sıcaklık hissediyorsun. Ve o sıcaklık bazen yaptığın şeyin asıl sebebine dönüşüyor. Artık iyiliği iyilik için değil, o sıcaklığı hissetmek için yapıyorsun. Sen alkışlamayı görüyorsun ya, sen de susuyorsun ona. Ben de bunu istiyorum diyorsun. Onaylanmak istiyorum toplum tarafından. Bu yüzden tasavvufta nefsin tuzakları diye bir tabir vardır. Görünmezdir tuzak. Seni çat diye yakalar ya,
O yüzden tuzak deniyor. Ve bu tuzakların en büyüğü, gerçekten en büyüklerinden biri övünme ihtiyacıdır. Sırf bu yüzden cennete giremeyecek ibadet edenler vardır yani. Modern dünyada yardım çoğu zaman görünür olmak için yapılır. Sosyal medyada çekilen yardım videolarını bir düşünün. Aslında dervişin hatasını yeniden üreten şeyler değil mi bu? O derviş gibi olmuyor mu yani sosyal medyadan yardım? Tabii ki birilerine yardım eden insanlar var. Biz de onlara yardım ediyoruz. Ama şöyle bir durum var. Son zamanlar bu yardım videoları, sosyal medyadan yardım toplayan kişilerin işlediği suçlara dahil çok şey duyuyoruz. Bir tane SMA hastası bir evladın babası vardı. Belki de yanlış anladık ama görüneni biz görünen şekilde yargıladığımız için intihara kadar gitmişti. Suçlamalara, ithamlara dayanamadı. Biraz da böyle şifreli konuşuyormuş gibi oluyorum ama insanların isimlerini falan da vermek istemiyorum. Bir sokak hayvanlarını besleyen kadın vardı. İşte bunun da bir arkadaşı diyor ki hani sokak hayvanları için bağış istemeden önce derme çatma bir evde yaşıyordu. Şimdi çok lüks arabalarla geziyor diye bir açıklama yapmıştı arkadaşı ve bu da birçok istismarın yolunu açıyor. Yani bunların hepsi kötü niyetli mi başladı sizce? Hayır. Bunların hepsi iyi niyetlerle başladı. O adam, o baba evladını kurtarmak için kendini yerden yere attı. Ama bir baktı ki hayatı boyunca elde edemeyeceği bir lüksün kapısı orada şeytan tarafından açılmıştı. Kedi köpekleri kadın kendi yemeğinden kesiyordu. Kendi rızkından arttırıyordu, onları besliyordu. Ama daha sonra insanların sevdiği o karakter olmak istedi. İnsanların sevdiği o karakter de genelde zengin olur. Genelde lüks içinde yaşar. Sevdiği derken özendiği diyelim, yanlış oldu. Ve bu kapıları gördüklerinde maalesef bu kapılara kanıyorlar. Bu kapılara kanmayan insanlar da var. O yüzden yardım edenleri çok yargılamamak lazım. Çünkü başka yardım edenlerin de kapısını kapatır. Niyet fiilden önce gelir. Fiil niyeti boğarsa amelin sırrı yok olur. Yani fiilin güzel olabilir ama niyetin bulanıksa hak nezdinde o fiil zaten ölüdür. Ve zaten demin anlattık ya, o fiil seni hep kötü yola götürür. Ulus Baker'in çok güzel bir sözü var. İyilik temsil edilmeye başladığı anda bir gösteriye dönüşür diyor. Ve gösteri hakikati değil, seyirciyi tatmin eder. Oysa tasavvufta bir seyirci yoktur. Sadece sen ve o var. Dervişin hatası neydi? Bir kere ben dediğinde o ben her amele bulaşan bir şeydir. Ve her amelde biraz daha kökleşir içimizde. Gölge güneşi kendi sanırsa yok olur. Çünkü ışık ondan değildir. Arkasındaki güneşten gelir. Bu da Mesnevi 5. ciltte geçiyor. Evet, o derviş gölge olduğunu unuttu ve bir gün kendi gölgesine aşık oldu. Ama gölge ışık kesilince yok olur. O arkasındaki güneşti onu yere vurduran o gölgeyi. Evet, bize düşen o ışığın kimden geldiğini unutmamak. Çünkü hizmet bizden çıkmaz, bizim içimizden akar. Akar çünkü o öyle diler. İşte bu yüzden tasavvufta en çok öğretilen şey ameli değil, niyeti korumaktır. Hata çoğu zaman sessizce başlar. Ama fark edildiğinde öyle bir çarpışma yaratır ki ya seni parçalar ya seni yeniler. İşte o dervişin hatası da böyleydi. Yıllarca yaptığı hizmeti kendi hanesine yazmış aslında. Niyetin safiyetini fark etmeden yavaşça tüketmiş kendini. Ama bir gün mürşidi ona baktı ve dedi ki sen yaptığını kendin sandın. Oysa sende yapan oydu ve onun yaptığı şey sana ait değildir. Bu söz dervişin kalbine bir hançer gibi girdi. Çünkü bir anda anladı. O ne dergaha su taşımıştı, ne de kapıyı süpürmüştü, ne de misafire yemek koymuştu. O sadece Allah'ın kendi fiilini göstermek için kullandığı bir vesileydi. Bu vesile olmakla şereflenmişti ama o şerefi sahiplenerek bıraktı. Yine uçuk bir alıntı, çok leziz. Fail haktır. Kul fiilin kendisinde zuhur ettiği mekandır. Mekan fiile sahip çıkarsa hem fiili hem de kendini kirletir. Futuhattan bir alıntı. Çok iyi. Yani sen
ben yaptım dediğinde fiil de bozulur. Fiil bozulursa sen de bozulursun. Ama o yaptı dediğinde fiil saflaşır, saf kalır. Sen de temizlenirsin günden güne. Derviş bu fark edişten sonra, mürşidinin ona söyledikleri şeyden sonra günlerce sustu. Artık hizmet ederken kendi adını duymak istemiyordu. Birisi maşallah bu derviş olmasa ne olurdu halimiz dediğinde kalbi titriyordu. Çünkü o hatadan artık dönmüştü ve o hatanın ne kadar şiddetli bir hata olduğunu anlamıştı. Çünkü o övgü artık onun için bal değil, zehir gibiydi. Mevlana, yine Mesnevi'den alıntı yapalım. İyiliğini başa kakma, o iyilikten geriye sadece kötülük kalır diyor. Çünkü başa kalkmak iyiliği yerle bir eden, tamam mı? Birinci şeylerden biridir. Başa gelen şeylerden biridir yani. Başa kalkmak çok ciddi bir suçtur. Psikolojik anlamda da bir suçtur. Evet, derviş kendini aradan çekmeliydi. Bir hata yaptı ama sonunda bir nasihat ile doğru yolu arabildi. Beautiful Mind filminden aklıma gelen bir sahne var. John Nash bildiğiniz gibi gerçek bir insan, matematikte dahi bir adam. Ama zihni ona olmayan insanlar ve olaylar göstermeye başlıyor şizofren hastalığından dolayı. Onlarla konuşuyor, onları dinliyor, onlara inanıyor, onlara bağlanıyor. Ta ki bir gün fark ediyor. Onlar hiç yaşamadı. Filmin çok çarpıcı bir sahnesi var. John Nash zihnindeki küçük kızın seneler geçtikçe hiç büyümediğini fark ediyor. O an onun bir yanılsama olduğunu anlıyor ve onunla konuşmayı bırakıyor. Bu basit gibi geliyor bize ama şizofreni hastaları gerçeklikle hayal alemini ayırt edemiyor. John Nash bunu matematikle yapıyor. Gerçekliğinden şüphe olmayacak şekilde ona görünen karakterleri matematik yardımıyla gerçek olmadıklarını ortaya çıkarıyor. Biz de aklımızı kullanarak, biliyorsunuz akıl kullanmak bu dinin en güçlü olgularından biridir. Akletmek. Kur'an'da da ne kadar geçtiğini hatırlamıyorum ama biliyorsunuz ki çok geçiyor. Akletmek bizi birçok şeyin içinden kurtarabilir. İçine düştüğümüz hatalardan çekip alabilir. Yani şöyle, hani maneviyata ihtiyacımız var diyoruz. Bu sohbetlerde buluşuyoruz. Başka yerlere, kitaplara bakıyoruz ki ben de öyle, siz de öyle. Ama akıl birçok şeyi bir anda ortaya çıkarma potansiyeli olan bir şey. Sefillerde hatırlayın Jean Valjean'ı. Bir çocuğun parasını gasp ediyor. Aslında o an tabii dalmış gitmiş ama çocuğun parasını vermiyor. Çocuk hüngür hüngür ağlıyor. Hüngür hüngür ağlıyor. Jean Valjean gözlerini açıyor, ayağını kaldırıyor. Parayı orada görüyor ve diyor ki ben bir sefilim diyor. O an nefsi bir basamak ilerliyor. Nefsi emmarede çalan, çırpan, üzen, insan azmanı bir adamken birdenbire kendi içine dönüyor. Victor Hugo çok büyük bir yazar. Sizce Victor Hugo bu hikayeyi kafadan mı attı? Hayır. Ya kendi yaşadı ya birinden gözlemledi. Bir anda her şeyi bırakıp yepyeni bir insan olan insanla karşılaştı. Bir anda Adem olan kişiyle karşılaştı ve onu kitabına işlemek istedi. Belki kitabı sırf o kişi üzerinden kurdu. Jean Valjean orada manevi bir değişim yaşamadan önce manevi bir şey yaşamıyor. O anda aklediyor, aklını kullanıyor. Diyor ki küçücük bir çocuk dev gibi bir adamdan o küçük kuruşunu nasıl alabilir ki? Belki sahip olduğu tek oyuncak o çocuğun. Belki sahip olduğu tek varlık. Ve ben onu elinden aldım diyor. O çocuğun elinden bunu alabilen bir sefildir diyor. Ben sefilim diyor orada. Sen nesin, ben neyim? Gün içinde bunları düşünmüyoruz, akletmiyoruz. Bazen maneviyat arayışlarımız bile kendi kötülüğümüzü örtmek üzere. Ben bunu okuyorum, ben bunu dinliyorum, ben burada video çekiyorum. Kendi kötülüğümüzü örtmek üzere yaptığımız şeyler bunlar. Aslında bizler nefsi emmare olduğumuzu kabul ettiğimiz an nefsi levvameye çok kolayca çıkabiliyoruz. Ben sefilim dediğin an zaten sefillikten bir konum üzerine çıkıyorsun. Mütmain olma yoluna çıkıyorsun. Ve daha sonra ilerlersen Allah'tan razı olan ve Allah'ın razı olduğu kullardan biri oluyorsun. Evet, o derviş bunu düşünemedi.
Sen ne diyorsun diyemedi. Sen ne anlatıyorsun, sen yoksun diyemedi. İşte mürşit böyle zamanlar önemli. Şimdi şöyle demeyin, işte bir mürşit kavramımız var. Bu mürşit kavramını o kadar çeşitli yönden kullanıyoruz ki biz bu videolarda. Ki özellikle Hüseyin konuştuğunda mürşidin neye büründüğü belli olmaz. Bir kayadan da mürşit olarak bahsedebilirim. Ve Jean Valjean'ın hikayesinde de bir mürşit var mı? Hani anlattığım hikayede bir öğretmen var mı? Hayır. Kendi kendine yaptı. Kendi kendine ilerledi. Kendi kendine nefs makamına atladı. Allah Teala bazen hayattan size mürşit gönderir. Dediğim gibi rüzgardan, bir kokudan, bir hareketten, bir tavırdan. Kendini kolla, her an kolla. Çünkü aşırı derecede önemlisin. Ben daha önce bahsetmiştim. Bir gün bana kötü bir şaka yapıldı. Bu kötü şaka yapıldıktan sonra uzun süredir elime almadığım Kur'an'ı aldım. Çünkü böylesine bir şaka benim gibi bir adama yapılamazdı. Belirli kıstaslarda günahlarımızla, sevaplarımızla bir şekilde bu yaşam devrimini sürdürüyorduk. Ama öyle bir zaman oldu ki şiddetli bir uyarı geldi. Belki başkası için böylesine kötü bir şaka, şiddetli bir uyarı olmayacaktı. Ama beni yıkıp yerle bir etti. Ve uzun süredir elime almadığım Kur'an-ı Kerim'i tekrar alma gereği hissettim. Allah dostu demek artık biliyorum günümüzde para toplayan kişiler gibi geliyor aklınıza ama bu hala tükenmiş bir olay değildir. Hala vardırlar. Ve bu dostluğu sağlama konusunda ne yaptıklarına gelince tabii ki nefs terbiyesi var ama dost olmak için bir kişi iyi tanımak lazımdır. Allah'ı iyi tanıyan kişi onunla dostluk mertebesine ulaşır. Ve onlardan duyduğumu aktarıyorum size. Allah Teala'nın bırakmak gibi bir huyu yoktur. Bırakmaz. Nereye gidersen git, ne yaparsan yap. Seni bırakmamak gibi bir alışkanlığı vardır. Ama seni sıkmak manasında değil, seni geliştirmek manasında. Amelini bırakan değil, amelini kendinden bilen terk etmiş olur. Çünkü terk bir kavramdır. Fiilde değil, sahipliktedir. Yani ne demek istedik? Mesele hizmeti bırakmak değil. Hizmetin sahibini değiştirmektir. Sahipsensen bu bir hatadır. Sahip o ise hata zaten ortadan kalkmıştır. Bir hata yoktur. Sen kimsin ki deniz sana su versin? Denizden gelen su yine denize döner. Hizmetin suyu da böyledir. Sende akar ama sana ait değildir. Geldiği yere yani ona döner. Bu da Mesnevi Cilt 4'ten bir alıntıydı. Evet o dervişin hikayesini tamamlayalım. O öğrenmişti. Bir işi bitirdiğinde kimse görmeden çekiliyordu. Çünkü öğrenmişti ki hakiki tevazu görünmezliktir. Görünmez olan Allah'ın nazarında parlayan şeydir. Görünen ise insanların gözünde parlar. Ama Allah'ın huzurunda da oldukça sönüktür. Ve her şeye rağmen bir sevabı vardır. Allah'ın huzurunda sönük olan iyiliğin bile, arkasında fırsatçılık olan iyiliğin bile bir sevabı vardır. Evet bu fark ediş, dervişin fark edişi modern dünyada da geçerli yani. Bugün insanlar iyilik yaparken görünürlüğü önceliyor ve hataya düşüyor dedik. Hepsi iyi niyette başlıyor dedik. Ama sonra bir gösteriye dönüşüyor. Ulus Baker ne diyor? Temsil hakikati değil, seyirciyi tatmin eder. Nasıl cuk diye oturdu değil mi konumuza? Evet tasavvufta seyirci yoktur. Sadece sen ve o var. Hiçbir seyirci yok. Ve sen onun huzurunda kendine ait bir şey gösterebilir misin? Sen denizin suyusun zaten, dökül denize. Sahip olduğun her şey zaten ondan gelmiştir. Evet o derviş bir hata yaptı. Ama o hata onu Allah'tan uzaklaştırmadı. Ama fark etmeseydi o hata onu kendi vehminde boğacaktı. Ve bu var ya en tehlikeli hapistir. Bu görünmeyen bir zincirdir. Ama o derviş zincirleri kırdı. Ve o an öğrendi ki kurtuluş ben yaptım demeyi bırakmakla başlar. Artık hizmette kendi adını duymak istemiyordu yaptığı hizmetlerde. Çünkü bilirdi ki bu at bir gün unutulacak ama Hak Teâlâ'nın ismi hiçbir zaman unutulmayacak. Evet kul kendinde haktan başkasını gördüğünde perdelenmiştir. O perdeler kalktığında kul ile hak arasında fark kalmaz. Bu İbn Arabi'nin sözü. Ağır bir söz değil mi? İşte o dervişin dönüşümünü anlatıyoruz ya.
O bu perdeyi kaldırdı, hata yaptı ama hatalarınızla baş başa kalmayın. İşte böyle hatalar daha büyük yerlere getirebilir sizi. Perde kalktığında hata da kalmadı o derviş için. Çünkü hata zaten perdeyle birlikte var olur. Perde yoksa hata da yoktu. Ama o derviş o perdelilik halinden kurtuldu. Bir mürşidin nasihatiyle. Az önce dedik ya, bu mürşit olayını tamamen bir şahsa veya kişiye de bağlamayın. Cam var camın değişimindeki gibi bir anla bir parlama. Evet, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.